Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha birlikteyiz. Bu yıl kıymetli izleyenler ilk kez fidelerimizi dikeceğiz. Burada sebze diktiğimiz alanımız var. Tabii şu kısma geçen yıl biber dikmiştim kıymetli izleyenler. Bu sene de domates dikeceğim. Sebebi ise çünkü her ürün toprakta farklı mineralleri alıyor. Mesela biberin ihtiyaç duyduğu mineral farklı, vitaminler farklı, maddeler farklı, domates de farklı. Dolayısıyla dönüşümlü ürün ektiğimiz zaman yani toprağımızı fakirleştirmemiş oluyoruz. Hem de bu şekilde yaptığımız zaman bitkilerimiz, sebzelerimiz kolay hasta olmazlar. Çünkü niye? Toprakta istedikleri mineraller, vitaminler olduğu için güçlü olacaklar, bünyeleri güçlü olacaklar ve hastalığa da yakalanmayacaklar. Tabii ki önce karıklarımızı yapacağız. Çapa motoruyla sürdük. Her sene belleme yapıyordum. Bu sene çapa motoruyla sürdüm. Şimdi karığımızı yapacağım. Burada hayvan gübresi var. Karıktan sonra onu atacağım. Artık kül ve kükürt koyup karıştıracağım toprağa. Ondan sonra da fidelerimizi dikeceğiz. Şimdi kıymetli izleyenler, karık yaparaktan başlayalım işlemlerimize. Şöyle taşlı kısımları şöyle alabiliriz şu kenara. Tabii eğer ki karığımızın içi sert olacak olursa kazmayla yumuşatacağız. Tabii birkaç gün oldu karığımızı yapalı. Belki biraz yani sertleşmiş olabilir. Belki, gerçi kimse de gezmiyor ama tavukları bırakmıştım buralara. Tırmıkla çektiğimiz zaman hem taşlar kenara geliyor. Karıklarımızın yani fide dikeceğimiz yerde olmuyor. Bu da güzel bir durum. Evet, buralar biraz sertleşmiş. Tabii kazmayla kazmamız gerekecek. Karıklarımızın içini şöyle tepeleyelim ki suyu tuttuğumuz zaman bir alt karığa suyumuz taşmasın. Tesviyesini de güzel yapmamız gerekiyor ki yani su her tarafa gitsin. Evet, çok sert değil ama tırmıkla alamadık. Şöyle bir kazalım hafiften ve tekrardan tırmıkla toprağını yine şu kenara çekeceğiz. Kıymetli izleyenler, karıklarımız hazır.
Şimdi buralara burada hayvan gübremiz var. Onu atıyorum. Kükürt ve kül de atacağım şimdi. Ondan sonra da fidelerimizi dikeceğiz. Tabii kazmayla da karıştıracağım. Evet, şöyle küreğin yettiği yerlere evet, birazında uç kısımlara da kovayla götürebiliriz. Kıymetli izleyenler, şu şekilde kül karışımı, kükürt kül karışımımız var. Hayvan gübrelerine attık. Şimdi bunu da şöyle metrekareye göz kararı 100 gram gelecek şekilde külümüzü atıyoruz. Evet, şu şekilde. Ondan sonra da çapamızla bunu karıştıracağız. Toprağa karışması için. Kıymetli izleyenler, kükürt ve kül topraktaki besinleri bitkilerimizin almasını sağlıyor. Vitaminleri, mineralleri. Aynı zamanda haşerat kovucu özelliği var. Yani her ikisinin de kanalıma bu kükürt ve külle ilgili video atmıştım. Şimdi kıymetli izleyenler, şuradan başlayalım. Hayvan gübremizi ben çok yapay gübre kullanmıyorum. Bu külümüzü, hayvan gübremizi ve kükürt karışımımızı şöyle toprakla karıştırıyoruz. Şu şekilde. Evet, bu şekilde karıştırma işlemine devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra suyumuzu açacağız. Zaten toprağımız yumuşak. Hafiften karıştırıyoruz. Tırmıkla da yapabiliriz bu işi. Bu küçük şapamızla da yapabiliriz. Tırmığımızla karığımızı tesviye edebiliriz şöyle. Her tarafa su gitmesi için. Genelde susuz da dikilebilir ama ben fidelerimi suyla dikiyorum kıymetli izleyenler. Bu sene geç kaldık, don vurdu fidelerimizi. Bir kısmı çok küçük, bir 10-15 gün bekleyeceğiz. Bir kısmı dondan kurtulanlar büyüdüler, dikilecek büyüklüğe ulaştı. Şimdi buraya patlıcan dikeceğim. Tabii çok da şöyle fidelerimiz çok da iyi değil, soğuk vurmuş. Bunlar kurtulanlar. Tabii bitmeyenler olursa tekrardan yerine ilave edeceğiz.
Köklerini kırmadan kıymetli izleyenler, yaklaşık bir 30 santim arayla dikiyoruz. Şu şekilde parmağımızla yer açıyoruz. Evet ve dibine şöyle çamur çekiyoruz. Biberi daha sık dikebiliriz. Patlıcan 30 santim arayla dikilebilir. Domates 50 santime kadar çıkabiliriz. Yaprakların da mümkün mertebe çamura değdirmemek lazım. Yani solunum biliyorsunuz yapraklarla yapıyor. Bazen kuruyabiliyor. Kıymetli izleyenler, fide dikimimiz, karık hazırlama ve dikme videomuz kısaca bu şekilde. Soru, yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşça kalın.